Bu videoda sizlere tarafımıza sıkça sorulan kolesterol yüksekliği hakkında ön bilgi vermeye çalışacağım. Kolesterol tüm vücutta bulunan bir yağ türüdür. Vücut için oldukça gerekli ve önemlidir. Tüm hücrelerin zarında bulunma, bazı hormonların yapı taşı olması, safra oluşumu gibi birçok önemli görevi vardır. Fakat fazlası da oldukça tehlikelidir. Toplam kolesterolün 200'ün LDL kolesterolün 130'un üstüne çıkmasına kolesterol yüksekliği diyoruz. Kolesterol kanda HDL iyi kolesterol ve LDL kötü kolesterol olmak üzere iki farklı formda bulunur. Özellikle LDL kötü kolesterolün artması yüksekliğin derecesine göre tüm damarlarda belli bir hızla daralmaya neden olur. İlk başlarda dışarıdan herhangi bir şey fark edilmez. Damardaki daralma beslediği organa kan gidişini ciddi seviyede azaltacak seviyeye geldiğinde ise organ görevini yapamaz hale getirir. Hatta bazen damardaki kolesterol birikintilerinden kopmalar olup aniden kanın akışını engelleyerek ani felçlere, kalp krizleri neden olarak ölümlere sebebiyet verebilmektedir. Vücutta kolesterolü artıran ve azaltan nedenler denge halinde olmalıdır. Kötü kolesterolün vücuttan temizlenmesi büyük oranda genetik faktörlere bağlıdır. Kötü kolesterolü kandan temizleyen mekanizmalar iyi çalışmadığında anne karnından başlayarak ileri yaşlara kadar kolesterolün yüksekliğinin derecesine göre damarda daralmalar olabilmektedir. Çok yüksek LDL kötü kolesterol yüksekliği olduğunda 5 ila 7 yaşlarında dahi kalp kriziyle çocuklar maalesef kaybedilebilmektedir. Özellikle beraberinde şeker hastalığı, kilo fazlalığı olduğunda damarda tıkanma hızı artabilmektedir. Dışarıdan bakmakla damarların ne kadar tıkandığını anlayamayız. Ancak göz kapaklarında, diz ve dirseklerde sarı plaklar olması bize o kişide kolesterol yüksekliği olabileceğini düşündürebilir. Kan yağları 9 ila 12 saat açlık sonrası ölçülmelidir. Herhangi bir risk faktörü bulunmayan çocuklarda 9 ila 11 yaşlarında bir kez, 17 ila 19 yaşlarında bir kez daha kan yağlarının ölçülmesinde fayda vardır. Ancak ailede 50 yaşından önce kalp krizi olan birey olması, anne, baba ya da kardeşte kolesterol yüksekliği olan kişilerin olması durumunda daha önce de kan yağlarına bakılabilir. Kan yağlarınızı aile hekimlerinize, çocuklarda çocuk hekimlerinize, erişkinlerde dahiliye ve kardiyoloji hekimlerinize kontrol ettirebilirsiniz. Kötü kolesterolü artmış olan ya da çocuklukta dahi göz kapağı, diz ve dirseklerde sarı plakları olan olguların çocuk metabolizma uzmanına da gitmesinde fayda vardır. Kolesterolü yüksek olan olguların bir kısmı sağlıklı beslenme ve egzersizle kolesterolünü düşürebilirken bazı olgularda bu önlemler de yeterli olmayabilmektedir. Bu olgularda kolesterol düşürücü ilaçlar kullanılabilmektedir. Bu ilaçlar uygun miktarlarda kullanıldıklarında güvenli ilaçlardır. LDL kötü kolesterolü çok yüksek, bazı olgularda ise ilaçla dahi düşmeyip karaciğer nakline yapılmak zorunda kalınan olgular maalesef olabilmektedir. Aksi takdirde bu olgular kalp kriziyle kaybedilebilmektedir. Sonuç olarak kolesterol yüksekliği sağlık açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Sağlıklı günler dilerim.